Netflix'in küresel fenomeni Squid Game'in 3. ve final sezonu, 27 Haziran 2025 Cuma günü platforma geliyor. Gi-hun ve frontman arasındaki ölümcül mücadelenin son perdesinde, sezon 2'nin kanlı isyanının ardından hayatta kalanlar daha tehlikeli oyunlarla yüzleşecek. Yaratıcı Hang Dong-hook'un insanlık değerlerinin arenada var olup olamayacağı sorusuna yanıt aradığı bu sezon, dizinin kültür ve yayıncılık tarihine damga vuran yolculuğunu noktalıyor. İşte tüm detaylar. Sezon 2'nin sonunda, Gi-hun'un liderlik ettiği isyanın frontman tarafından acımasızca bastırılması ve en yakın arkadaşı Wung Bae'nin öldürülmesi, onu derin bir yenilgi ve pişmanlık duygusuna sürükledi. Yaratıcı Hang Dong-hook'un vurguladığı gibi, Gi-hun artık sezon 2'deki adam olmayacak, kendini suçlama ve umutsuzluk içinde kritik bir dönemeçte. Sezon 3'ün başlangıcında, Gi-hun'un frontman'in bir hain olduğundan habersiz olduğu belirtiliyor. Leon Wei'nin yorumuna göre, karakter gerçeği henüz bilmiyor ve yaşananların sorumluluğunu üstlenerek iç hesaplaşma yaşıyor. Bu psikolojik yıkım, onun mücadele motivasyonunu sorgulatacak. Ancak oyunlar durmayacak. Netflix'in resmi açıklaması, Gi-hun ve diğer hayatta kalanların daha ölümcül oyunlara sürükleneceğini ve her turun giderek daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguluyor. Gi-hun'un insanlığını koruyarak sistemi yıkıp yıkamayacağı, finalin ana teması olacak. Yönetmenin işaret ettiği temel çatışma, Gi-hun'un tüm çabaları başarısız olduktan sonra ne yapabileceği ve yapacağı üzerine kurulu. Frontman'in onu ruhen kırmaya çalışmasına karşın, Gi-hun'un insanlık değerlerini arenada kanıtlama çabası, hikayeyi ilginç bir dönemece taşıyacak. Lee Bang-ho'nun canlandırdığı frontman, sezon 3'te maskesinin ardındaki karmaşık motivasyonlarıyla öne çıkıyor. Hang Dong-hook'un The Hollywood Reporter'a açıkladığı gibi, Gi-hun'a karşı nefret ve aşağılama hissetse de, onun insanlığa dair inancını sürdürmesi frontman'de garip bir aşağılık kompleksi ve yenilgi duygusu uyandırıyor. Hatta derinde bir parça saygı bile barındırıyor. Bu dinamik, frontman'in kendi geçmişiyle bağlantılı. Won-ho adlı kardeşi için yaptığı fedakarlıklar, onu Squid Game'e sürükledi. Ancak sezon 2'nin şok edici gerçeği, Junho'yu denizden kurtaran Kaptan Park'ın frontman'in gizli müttefiki olduğuydu. Bu ihanet, sezon 3'te Junho'nun trajik bir yüzleşmeye gitmesine yol açacak. Frontman'in Gi-hun'a dair gizli saygısı, onun kendi kaybettiklerini görmesinden kaynaklanıyor. Han Gang'ın ifadesiyle, Gi-hun'u gördüğünde bıraktığı ve kaybettiği şeyleri görüyor. Bu psikolojik gerilim, iki karakterin nihai çarpışmasında kritik rol oynayacak. Hatta yönetmen, frontman'in Gi-hun'un savaşmaya devam etmesini gizlice istediğini ima ediyor. Kardeşler arasındaki hesaplaşma da paralel bir gerilim oluşturuyor. Hun-ho'nun adayı bulma çabası ve Kaptan Park'ın ihanetinin ortaya çıkışı, frontman'in insani bağlantılarını test edecek. Han Gang'ın deyimiyle, bu dinamikler dramatik yoğunluğun patlamasıyla sonuçlanacak. Sezon 3'teki oyunlara katılacak karakterler, sezon 2'nin kanlı isyanından sağ çıkmayı başaranlar ve gardiyanlardan oluşuyor. Oyuncu listesinde, Ma Young-gi, hamile sevgilisi Yoon-chae, eski denizci Dae-ho, cinsiyet geçiş operasyonu için paraya ihtiyacı olan Huyun-yu ve anne oğul ikilisi Geumya ile Yonga-sik yer alıyor. Jun-chi'nin bebeği, sezon 3'ün sürpriz unsurlarından biri. Hang Dong-hyuk, fragmanda duyulan bebek ağlamasına dikkat çekerek, bebek sadece Yoon-chae için değil, herkesin kaderi için çok önemli bir rol oynayacak açıklamasını yaptı. Bu, Myung-gogi'nin baba olma yolundaki potansiyel fedakarlıklarına veya oyunların kurallarını değiştiren bir sembole işaret ediyor. Nojeol ise Kuzey Kore'den kaçan ve kızını bulmak için oyunlarda gardiyan olan karakter. Sezon 2'de Gyeong-sesek'e ateş eden kişi olduğu ima edilmişti. Teoriler, onun Gyeong-sesok'u öldürmediğini ve sezon 3'te Gi-hun'la ittifak kurarak oyunları sabote edebileceğini öne sürüyor. Hang, vicdan mücadelesi vurgusuyla bu dönüşümü destekliyor. Gyeong-sesek'in hayatta kalma ihtimali de merak konusu. Sezon 2 finalinde vurulmasına rağmen, teoriler Nojul'un onu kasıtlı olarak öldürmediğini iddia ediyor. Eğer sağsa, kızının kanser tedavisi için savaşmaya devam edecek. Bu hikaye, dizinin aile fedakarlığı temasını derinleştirecek. Squid Game, kapitalizm ve insan doğasına yönelik sert eleştirilerini sezon 3'te daha da keskinleştirecek. Dizinin temel sorusu,
Hangwang Donghaeun Tudum'a belirttiği gibi, zalim gerçeklikte insanlık için umut var mı? Bu tema, Gi-hun'un vicdan ve nezaket gibi değerleri arenada kanıtlama çabasıyla somutlanacak. Sezon 3'teki oyunların daha ölümcül olacağı vurgulanıyor. Netflix'in resmi açıklaması, her turun daha ağır sonuçlara yol açacağını ve oyuncuların kararlılıklarının test edileceğini belirtiyor. Yeni oyunlar arasında, yeşil ışık kırmızı ışık bebeği Yoongae'nin erkek versiyonu Cheolsu ile birlikte görülüyor. Fragmanlarda, tren yolu geçidi ve labirent sahneleri dikkat çekiyor. Dizinin kültürel etkisi de sezonla birlikte son bir vurgu kazanıyor. Sezon 2'nin 68 milyon izlenme rekoru ve 92 ülkede bir numara olması, final sezonunun da rekorlar kırmasını bekletiyor. Kore içeriğinin Netflix'te Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer alması, Squid Game'in açtığı yolu gösteriyor. Yaratıcı Hangwang Donghaeun geleceğe dair ipuçları ise spin-off olasılığına işaret ediyor. TİHAR'a verdiği röportajda, maskeli gardiyanların hikayesi gibi yan öykülerin anlatılabileceğini söyledi. Buraya nasıl geldiler? Boş zamanlarında ne yapıyorlar? Ancak ana hikayenin sezon 3'te sonlanacağı kesinleşti. Squid Game'in küresel fenomen haline gelmesi, yalnızca izlenme rekorlarıyla değil, sosyal ve kültürel etkileriyle de ölçülüyor. Sezon 2'nin premier haftasında 68 milyon izlenmeye ulaşması ve Wednesday'in rekorunu kırması, serinin sürekli büyüyen bir kitleye ulaştığını kanıtlıyor. Netflix'in 2023-2027 arasında Kore içeriklerine $2,5 milyar yatırım planı, Squid Game'in kapısını açtığı Kore dalgasının resmi onayı gibi. Dizinin sosyal etkileri arasında okullarda yeşil eşofman yasağı ve dalgona şekeri yapmaya çalışırken Avustralya'da yanık vakalarının artması gibi sıradışı olaylar yer alıyor. Bu kültürel yansımalar, Squid Game'in oyunlarının popüler imgeleme ne derece nüfuz ettiğini gösteriyor. Final sezonunun yayın stratejisi de etkinliklerle destekleniyor. Netflix, 27 Haziran öncesinde New York, Seul, Tokyo ve diğer 10 şehirde Squid Game deneyimi adlı etkinlikler düzenliyor. Brooklyn'deki Domino Park'ta yapılan lansmanda Hangwang Donghaeun ve Lee Byung-hun'un katılımı, finalin önemini vurguluyor. Hangwang Donghaeun sanatsal kararlılığı, sezon 3'ün erken gelişini açıklıyor. Sezon 2 ve 3'ün arka arkaya çekilmesi, aslında ikisinin tek bir hikaye olarak tasarlandığını gösteriyor. Hangwang'ın deadline'ı açıkladığı gibi, sezon 2'nin 7. bölümündeki dönüm noktası, hikayeyi 2 sezona bölmeyi gerektirdi. Bu nedenle sezon 2 finali yarım kalmış hissettirdi. Ama final sezonu bu kurgusal kopuşu tamamlayacak. Squid Game'in mirası, insan doğasına dair cesur sorgulamaları ve Kore içeriklerinin küresel arenadaki yükselişinin simgesi olarak kalacak. Gi-hun'un insanlık mücadelesi bitse bile, açtığı tartışmalar ve 45 milyar wonluk soru izleyicilerin zihninde yaşamaya devam edecek.